Peyniri kaynar suyun içerisine atıp haşlıyoruz ve muhteşem bir peynir ortaya çıkıyor. Bugün sizlere peynir yapmanın tüm detaylarını anlatacağım. Köy peyniri yapıyoruz. Hemen yapımına geçelim. 15 litre sütten yapacağım bugün peyniri. Sütü tencereye boşaltmadan önce tencereyi sudan geçirdim. Daha sonra 15 litre sütün hepsini tencereye aldım. Bu aşamada ocağın altını açmadım. Tüm sütü tencereye aktardıktan sonra ocağın altını açıyorum. Termometreyi sütün içerisine aldıktan sonra 35 dereceye ayarlıyorum. Sütümüz 35 dereceye gelene kadar ara ara karıştırarak ısıtmamız gerekiyor. Sizler de benim gibi sürekli evde süt ve süt ürünleriyle uğraşıyorsanız, yani yoğurt yapmak, peynir yapmak gibi bir hobiniz varsa mutlaka elinizin altında bir tane termometre bulunsun. Termometre olduğu zaman işlerimiz daha garantili olur. Yaptığımız tarifler, ürünler çok daha garantili oluyor. Şimdi ara ara karıştırıyorum ki alttan gelen ısı yukarıya doğru dengeli bir şekilde dağılsın. Eğer karıştırmazsak tabanı ısınır, yüzeyi soğuk kalır. Sütümüz ısınırken ben hemen mayayı hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı peynir mayası, 2 yemek kaşığı da içme suyunu alıp güzelce karıştırıyorum. Mayamız hazır kenarda beklesin. Biz de yine sütümüzü karıştıralım. Dediğim gibi 35 dereceye gelene kadar ısıtmamız gerekiyor. Bu arada diyelim köydesiniz ve hayvandan sütü sağdınız. Öyle bir durumda hiç ısıtmaya gerek yok. Hayvandan sütü sağar sağmaz o sıcaklıkla mayalanma işlemini yapabilirsiniz. Süt 35 dereceye geldi. Mayayı ekledim. Mayayı ekledikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar yavaş hareketlerle karıştıralım ki maya sütün her tarafına karışsın. Bu arada ben inek sütü kullandım. Bu peyniri yapmak için keçi, koyun, inek herhangi bir sütü kullanabilirsiniz. Karıştırarak da kullanabilirsiniz. Mayayı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve 1 saat kadar mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık elime yapışmıyor. Yani telememiz oluşmuş demek. Hemen bir bıçakla kesiyorum, yani dilimliyorum. Sizlere kıvamını da göstereceğim. Bu şekilde dilimleyip biraz parçaladıktan sonra bir 10 dakika kadar peynir altı suyunun yüzeye çıkması için bekleyeceğiz. Peynirimiz gerçekten çok güzel bir şekilde oluşmuş durumda. Şimdi hemen hızlıca kevgirle telemeyi parçalıyorum ve 10 dakika kadar bekliyorum ki su yüzeye çıksın. 10 dakika sonra peynir altı suyu artık yüzeye çıkmış, telemesi dibe çökmüş. Şimdi üstündeki bu suyu almamız gerekiyor ki süzerken daha da kolaylık olsun. Bu arada bu peynir altı suyunu dökmüyoruz. Bunu kaplarda biriktirelim. Daha sonra tencereye boşaltacağız. Bununla çok güzel bir lor yapacağız. Yüzeye çıkmış fazla peynir altı sularını aldım. Şimdi hemen süzme işlemine geçiyorum. Süzmek için böyle bir süzme bezi, yani süzeye ihtiyacımız var. Süzme bezini kaba almadan önce suya tuttum. Suyunu güzelce sıktıktan sonra genişçe bir kabın içerisine yerleştirdim. Dikiş kısmı altta kalacak şekilde yerleştirelim ki peynirimiz düzgün bir şekilde çıksın. Tüm telemeyi süzeyin içerisine aldıktan sonra bağlıyorum ve biriken suyu her defasında tencereye boşaltıyorum. Dediğim gibi bu suları tencerede biriktireceğiz. Bunu kaynatıp lor yapacağız. Süzme işlemini gerçekleştirirken arada süzme bezini açalım, peyniri sıkıştıralım, tekrar bağlayıp suyun süzülmesini bekleyelim. Bu işlemi 2-3 defa yapmamız yeterli olacaktır. Aralarındaki sürede yaklaşık bir 5 dakika yeterli. Yani çok fazla bekletmeyelim. Bu aşamada peyniri çok bekletirsek doğal bir şekilde asitlenir. Peynir asitlenirse de sıcak suyu görür görmez erimeye başlar. O yüzden bu sürelere dikkat edelim. 5 dakikada bir süzme bezimizi bağlayalım, bekleyelim, suyu süzülsün. O suyu tencereye aktaralım ve tekrardan bir 5 dakika daha bekleyelim. 3 defa bu işlemi yaparsak yeterli olur. Sonrasında peynirimizi iyice sıkıştırıp görmüş olduğunuz gibi bir düzenek hazırladıktan sonra
peynirimizi baskıya alalım. Ben yaklaşık yarım saat kadar baskıda beklettikten sonra biriken suyu tencereye aldım. Zaten tencereyi de öncesinde ocağa alıp kaynatmaya başlamıştım. Şimdi yarım saat daha peynirimiz baskıda beklesin. Biz de bu arada lor peynirimizi yapalım. Lor peyniri yapmak için tabii ki peynir altı suyuna ihtiyacımız var. Lora dönüştürmek için de ya yoğurt suyu ya da yoğurda ihtiyacımız var. Ben kendi evde yaptığım yoğurdun kenarında biriken suları bir kabın içerisine aldım. Yaklaşık 1,5 kepçe kadar da yoğurdun kendisini alıp blenderla güzelce karıştırdım. Bu aşama çok önemli. Bir çırpıcakla da karıştırırsak pürüzsüz olana kadar karıştırmamız gerekiyor. Peynir altı suyumuz bu şekilde köpürmeye başladıktan sonra, burası çok önemli, ne öncesi ne de sonrası, böyle köpürmeye başladığı andan itibaren iyice çırpmış olduğumuz yoğurt suyu ve yoğurdu tencereye kenarlarından dökerek ekleyelim. Diyelim elinizde yoğurt suyu yok, sadece yoğurt var. O zaman peynir altı suyunun miktarına göre yoğurdu bir kabın içerisine alıp biraz su ilave edin ve güzelce çırpıp aynı şekilde yapabilirsiniz. Yoğurdu peynir altı suyuna ekledik. O kenarda kaynasın. Biz de hemen baskıdaki peynirimizi alalım. 1 saat kadar baskıda bekletti. Hemen bezinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bezine yapışmadı. Bunun da nedeni ilk etapta bezi ıslatmamızdan kaynaklanıyor. Hemen dilimliyorum. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Peyniri dilimledikten sonra sizlere kıvamını da göstereceğim. Peyniri baskıya almadan önce bezin içerisinde telemeyi iyice sıkıştırarak baskıya alırsanız çok güzel bir şekilde kalıp olarak ortaya çıkar. Şimdi peynirimiz hazır. Birazdan bunu haşlayacağız. Hemen peynir altı suyumuza bakalım. Lorumuz ne durumda? Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz peynirimizi çiğ sütten yaptığımız için peynire dokunduğumuz zaman ellerimizi mutlaka yıkayalım. Kullanmış olduğumuz kapkacaklar neyse onlarla işimiz bittikten sonra da hemen yıkayıp kaldıralım. Lorumuz oluştu. Ocağın altını kapatıyorum ve iyice soğuyana kadar bekliyorum. Kesinlikle sıcakken süzmüyoruz. Sıcakken süzersek yağsız, lezzetsiz bir lor elde etmiş oluruz. İyice soğuduktan sonra süzme işlemine geçeceğiz. Peynir altı suyunu yani loru kenara aldıktan sonra hemen peynirlerin haşlama yani pastörizasyon kısmına geçiyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine suyu alıp kaynattıktan sonra peynirleri suyun içerisine alıyorum ve 2,5-3 dakika kadar peynirleri haşlıyorum. Haşlamış olduğum peynirleri bir süzgecin içerisine alıp suyunun süzülmesi için kenarda bekletiyorum. Şimdi buraya kadar vermiş olduğum sürelere dikkat ederek geldiyseniz bu aşamada peynirleriniz kesinlikle erimez. Çok güzel bir şekilde suyun içerisinde haşlanır ve dağılmaz. Ama süreleri aştıysanız peynir bu aşamada eriyecektir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peynirin erimesi kötü bir şey değil ama bu peynir için istemediğimiz bir olay. Diyelim ki peyniriniz eridi. O zaman örgü peynirine, çeçil ya da kaşar peynirine de çevirebilirsiniz. Tüm peynirlerimi aynı şekilde 2,5-3 dakika kadar suyun içerisinde haşlayıp süzgecin içerisine alıp arada ters düz ediyorum. Yine tekrar ediyorum. Biz peynirimizi çiğ sütten yaptığımız için pişirilmemiş peynire dokunduğumuzda ellerimizi yıkayalım ki mikrop bulaşmasın. Burada bir tedbir amaçlı bunları söylüyorum. Temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm peynirleri haşlayıp süzgece alıp soğuttuktan sonra artık tuzlama işlemine geçeceğiz. İyice soğuduktan sonra tuzlayalım lütfen. Tuzlarken de kaya tuzu kullanalım. Normal sofra tuzu peynirlerimizi eritecektir. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de sıkça sorulan bir soruya da cevap vermek istiyorum. Sütü kaynattıktan sonra peynir yapsak olmaz mı? Hayır, olmaz. Sütü kaynattığımız zaman sütün içerisindeki peynire dönüşecek olan maddeler gidiyor. O yüzden 2 yöntemle yapabiliriz. Birincisi benim yaptığım gibi 35 dereceye kadar ısıtıp mayalayıp daha sonrasında peyniri haşlayarak pastörize etmek. İkincisi de sütü 75 ila 82 derece arasında pastörize edip hızlıca soğuttuktan sonra mayalayıp peyniri yapmak.
Ben her iki yöntemle de peynir yapıyorum. Bu arada kanalımda birçok peynir tarifi de mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz. Peynirleri kaya tuzuyla güzelce tuzlayıp bir tepsiye dizdikten sonra üzerini streçle kapatacağım. Hava almayacak bir şekilde kapatalım ve buzdolabında 2-3 gün boyunca kendi tuzunda bekletelim. Böyle yaptığımız zaman peynir içinde biriktirdiği fazla suyu da tuz sayesinde atacak. Aynı zamanda tuzlandığı için de lezzetlenecek. Ama bu aşamadan sonra artık peynirin tadına gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Çünkü peyniri haşladığımız için pastörizasyon işlemi gerçekleşti. Hiçbir şekilde sıkıntı kalmadı. Şimdi gelelim lor peynirine. Peynir altı suyunu iyice soğuttum. Daha sonra bir süzeyin içerisine lor peynirlerini alacağım. Süzeyi de önden ıslattım. Yine ıslatalım ki lor peynirlerimiz yapışmasın. Başta da demiştim, soğutmadan kesinlikle süzmeyelim. Eğer sıcakken süzerseniz lezzetsiz, yağsız bir lorunuz olur. Hepsini süzeyin içerisine aldıktan sonra arada suyunu döküyorum tabii. Sizler dilerseniz o suyu da kullanabilirsiniz. Varsa hayvanlarınız, onlara da verebilirsiniz. Ben her hafta yaptığım için artık çok fazla oluyor ve ben biriktirmiyorum. Lor peynirini güzelce süzdükten sonra onu da bir süzgecin içerisine alıp bir kaba yerleştirdim ve 2 gün boyunca buzdolabında dinlendirdim. Yavaş yavaş tüm suyunu saldı. Şimdi hemen her iki peyniri de 2 gün sonra çıkardım. Tartıyorum. Lor peynirim 750 gram çıktı. 15 litre sütten yapmış olduğumuz peynirin peynir altı suyundan 750 gram lor peyniri elde ettik. Hemen peynirimizin de kıvamına bakalım. Peyniri de 2 gün boyunca tuzunda beklettim. Sertleşti ve fazla suyunu da saldı. Şimdi hemen sizlere iç dokusunu gösterip bu peyniri de tartayım. Gerçekten muhteşem oldu. Evde içinde ne olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla peynirlerinizi yapabilirsiniz. Vermiş olduğum sürelere dikkat edin. Söylediklerimi birebir yapın. Emin olun muhteşem peynirler yaparsınız. Peynirimiz de 1 kilo 700 gram çıktı. Bence çok iyi bir oran. Bu arada peynir miktarı kullanacağınız sütün kalitesine, yağ oranına göre değişiyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz peynirleri de geçen hafta yapmıştım. Ben bu şekilde kuru tuzlama yaptıktan sonra saklama kabına alıyorum ve buzdolabında muhafaza ediyorum. Diyelim hemen tüketmeyeceksiniz. O zaman bu peynirleri ya buzdolabı poşetine ya da saklama kaplarına porsiyonluk bir şekilde alıp buzluğa atın. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketin. Peyniri haşladığımız için yapısında bozulma, dağılma olmuyor. Gönül rahatlığıyla buzluğa atabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.